6. aşamasında. Genişleme. Nefesinize bakın. Merhaba. Sıra geldi 5. aşamaya. Bugüne bir önceki grubun de kalıyor, sıkışıp kalıyor. Evet efendim. Önceki grubun alıştırmalarıyla sıkışan enerjimizi boşalttığımıza göre artık nasıl dengeye geleceğimizi öğrenmeye geldi sıra. Denge duygusu deneyimlediğimiz, tanımladığımız ve alışık olmadığımız bir durum olduğu için bunun üzerinde biraz çalışma yapmamız gerekecek. Şimdi savaş ve kaç ve o çökme enerjilerinden kurtulduğumuzda, ana geldiğimizde, çünkü travma içinde olan beden bomboştur. Zihin başka yerlere kaçmıştır zaten. Beden bomboştur. Zihin, beden ve ruhu bir araya getirdiğimiz noktada bizim dengemizi bulduğumuz noktadır ve buna biraz alışmamız gerekecek. Bu biraz da şeye benziyor. Sigarayı bıraktığınızda o an onun boşluğunu neyle tamamlayacağız diye bir hani şey yaparız. Yani bugüne kadar ne yapıyormuşum acaba? Hani sigara içmediğimde ne yapıyormuşum deriz ya. Yemek de böyle mesela. Hani canımız sıkıldıkça bir şey atıyoruz ya ağzımıza. Yani o duyguyla kalmadığımız için ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bir parça da şu. Şimdi artık utanç yok. Ne bileyim, çökme hissi yok. Korku yok. Ne yapacağım ben şimdi? Bir kimlik krizi gibi, değil mi? Şu ana kadar kendimizi olmadığımız bir şeylerle tanımlamışız. O biz zannetmişiz. Ama onlar şimdi hayatımızdan çıktığına göre artık kendimize tanışma vakti gelmiş demektir. Bu haldeyken size harika gelecek bir olumlama cümlesi söyleyebilirim. Kendinize gün içerisinde şunu sık sık hatırlatabilirsiniz. Evdeyim, sonunda evdeyim. Ne kadar harika değil mi? Evet, bu açıklamalardan sonra gelelim 11. aşamaya. 11. aşama şu başlık altında: oryantasyon, iç ortamdan dış ortama geçiş ve sosyal katılım. Şimdi dedik ya, travma yaşadığımızda biz o anda olamayız. Mesela bunu travma altında olan annelerin bebekleri mesela anneyi orada yok gibi görüyor. Anne fizik olarak orada ama enerji olarak orada olmadığı için bebek kendini yapayalnız hissediyor ve annesizmiş gibi hissediyor. Bunun hatta küçük bir şeyi var, videosu var. Bulursanız mutlaka izleyin. Annesi mesela, bebek annesine işte işaret ediyor bir yere. Annesi oraya bakıyor. Harika yapıyor. İşte bebek bir şey yapıyor. Annesi ona tepkiyle hemen gösteriyor. İşte bebek kaşığı uzatıyor. Anne kaşığı alıyor. Bebeğin her tepkisine karşılık bebeğin her etkisine karşı anne bir tepkide bulunuyor. Bir karşılık veriyor. Anne yani %100'üyle orada. Ama travma geçiren anne bir kere göz teması kuramaz. Göz teması kurmaz ve zihni ile, ruhu ile o anda olmadığı için bebeğiyle bebeğin istediği gibi bir temas kuramaz. Bebeği bir yere işaret eder, anne bakmaz. O videoda öyle. Tabii deney bu. Anne bakmıyor, çocuk gülüyor, anne onun gülmesine gülerek cevap vermiyor. Çocuk konuşuyor, anne onun konuşmasına konuşarak cevap vermiyor. Kadın fiziksel olarak orada ama ruhsal olarak orada yok. Ve çocuk bir müddet sonra çılgınlar gibi ağlamaya başlıyor. Yalnızlık ağlamasını görüyorsunuz. Yani çocuk orada ay Allah'ım ben yapayalnızım, kimse yok yanımda diye ağlamaya başlıyor. Yani travma altındaki annelerin bebekleri maalesef bu duyguyla büyüyor. O yüzden anneleri onların yanında hiçbir zaman olmamış gibi oluyor. Oysa ki anne onun işte beslenmesine bakıyor, işte fiziksel ihtiyaçlarını gideriyor. Ama bebek diyor ki günün sonunda mesela 30'lu yaşlara geldiğinde falan, annem hiç yanımda değildi ki diyebiliyor. Yani annelerin o yüzden kendilerinin mutlaka
kendileriyle çalışmaları gerekiyor. Bunu çocukla tabii ki kendimiz için yapacağız ama yeni nesilde travmatik bir yeni nesil oluşturmamak için de iki türlü olacak yani. Hem kendimiz için hem onlar için. Bunu çalışmamız lazım. Şimdi bugüne kadarki çalışmalarda hep böyle içimize döndük. İşte bizi rahatsız eden, sıkıştıran bir olayı hatırladık. Onun bedenimizde tepkilerine baktık. Şimdi artık 11. aşamada ne dedik? Dışarı dönme oryantasyon aşaması. Burada şunu yapacağız. Bakacağız. Şimdi en basiti şu. Bulunduğunuz oda şu anda benim odam mesela. Bu odanın içinde bulunduğunuz odanın mesela en sağına kafanızı çevirin. Bir sanki şey gibi röntgen cihazı gibi düşünün, tamam mı? En alttan en yukarıya kadar böyle bızırt 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 şeklinde bütün odayı tarayın. Boynunuzla ve gözlerinizle. Boynunuzun gittiği yere gözünüz de gitsin. Ama arayın yani. Odada bir şey arayın. Öyle bir şey olsun ki gözünüz orada dinlenmekten hoşnut olsun. Ruhunuz orada dinlenmekten hoşnut olsun. Mesela birlikte yapalım. Mesela şu anda oturduğum odaya bakıyorum. Şurada küçük bir kitaplığım var. Kitaplıkta bir sürü küçük parçalar var. Ne bakıyorum? Perdelerim, mavişi görüyorum, kedim. Mavişte biraz kaldım, o mavişin. Şu anda dokunmuyorum ama dokunsam biliyorum o tatlı hissi, yumuşaklığı, nefes alışverişi. Bana bir hayat, bir enerji, bir yaşam hissi verecek. Siz de arayın böyle. Karşıda bir resim görüyorum. Resimde hem gökyüzünün mavilikleri hem oradaki işte kayıkların içinde bulunduğu deniz, göl artık neyse onun tatlı bir mavisi, böyle hoş bir güven hissi bırakıyor bende. Bir fresh, bir sakinlik hissi bırakıyor. Onu alıyorum içime. Orada kalmak hoşuma gitti mesela şu anda. Devam ediyorum. Odaya bakıyorum her yerine. Pembe termosumu görüyorum. Pembe böyle kalbime hoş geliyor, tatlı geliyor. Biraz böyle pamuk şekeri hatırlatıyor çocukluğum, tatlış, kahkaha, neşe. Yaptığım avizeyi görüyorum. Ayaklı avize, kabak, su kabağından boncuklarla üretkenliğimi tekrar hatırlatıyor bana. İyi hissettiriyor kendimi. Kızımın bas gitarını görüyorum. Resmini görüyorum. Onu özlediğimi hatırlıyorum. Bugün gelecek inşallah. Böyle. Arkamdaki resimleri hatırlıyorum. Enerji çalışmalarıyla yaptığım resimleri. Tekrar hem içimdeki o duygularla temas ettiğim resimlerim hem de tekrar benim o yaratıcılığımı bana hatırlatan, kendimi iyi ve destekli hissettiğim bir alan. Bu mesela evde, en basiti evde yapabiliriz bunu. En basiti. Ama biraz daha çeşitlilik olsun derseniz dışarı çıkın. Sahile gidin ya da yürüyüş alanınız varsa oraya gidin ve bakın. Bu sefer bakıyoruz. Gözler açık. İnsanlara bakıyoruz. Çift görüyorsak çiftlere bakıyoruz. Tek görüyorsak teke. Ve ne hissediyorum? Gördüm ama bu bende nasıl bir his uyandırdı? Bu bakışla birlikte bakıyorum.